Merhabalar herkese. Yeni bir bölümle biz yine buradayız. Bölümümüze başlamadan herkesin haftası nasıl gidiyor? Bugün hafta ortasında buluştuk. Biraz böyle yoğunluklar içindeyiz ama herkes nasıl? İyiyiz Elif'ciğim. Dediğin gibi hafta ortası olduğu için biraz yoğunuz. Hatta podcast'ı bitirdikten sonra biraz çalışmam gerekecek. Ama yine de güzel. Ben de iyiyim kızlar. Valla hafta ortası yoğunluk. Ben bilmiyorum size de oluyor ama her çarşamba şu şey esprisi var ya, What a week ha? Wednesday kaptın. Hani de öyle bir şey var. Karikatür. Her çarşamba o geliyor aklıma ama sonra mutlu olurum. O haftanın yarısı bitti. Kaldı. Perşembe cuma çok hızlı geçiyor niyeyse. Çoğu bitti, azı kaldı aslında şu anda. Geçen haftalarda aslında rolleri konuştuk. İşte tasarımcı rolleri nelerdir, şirkette hangi roller var, bunlar üzerine değindik. Aslında çoğunu konuştuk, hepsine böyle çok detaylı değinemedik. Bugün de bu rollerde özellikle product designer rolüyle ilgili olarak bir kariyer petinden, bir kariyer yolculuğundan biraz bahsedeceğiz. Çünkü aslında bir şirkete girdiğimizde, ilk başladığımızda junior, tecrübesiz bir tasarımcı olarak başlıyoruz ama kariyerimiz ilerledikçe, öğrendikçe, deneyimler kazandıkça seviyelerimiz, tecrübemiz gittikçe kıdemimiz artıyor ve bu podcastimizde de bunların detaylarına ineceğiz. O zaman size ilk sorumu sormak istiyorum. Şu an yani hepimiz junior'dık, bir yerde işlere başladık. Junior tasarımcı olmak nasıldı? Junior designer olmak şu an düşündüğümde aslında çok da olmak istemeyeceğim bir pozisyon gibi geliyor. Ya aslında güzel tabii ki ama çok fazla şey öğrenmen gerekiyor. Çünkü büyük ihtimal junior designerların ilk işi oluyor mesela. Junior olduklarında ilk şirketleri oluyor. O yüzden bir şirkette nasıl çalışılır, işte şirketin domaini nedir, şirket işleyişi nedir, organizasyonel level'da yapılan işler, ilişkiler nelerdir? Her şeyin ilki olduğu için tasarımda da junior designer'ın sahip olduğu bir takım sorumluluklar var, kullandıkları tool'lar var, yapması gereken bir takım inisiyatifler var, task'lar var. Bunların hepsine birden hakim olmak, her şeyi birden öğrenmeye çalışmak biraz tabii ki zaman ve emek harcamak gerektiren bir şey. O yüzden hatırladığımda çok çalıştığım, yani çok çaba sarf ettiğimi hatırlıyorum. Bir de böyle hani her şeyi böyle yeni öğreniyorsun ve hataların oluyor. Tabii ki bunlar çok normal. Şu an baktığımda mesela geçmişe, hatalarıma ne kadar üzülüyormuşum, ne kadar boştan yere canımı sıkıyormuşum. Aslında öğrenme curve'ünün bir parçasıymış diyorum. Ama o zamanlar tabii ki ya bunu nasıl düşünemedim. Ya da böyle işte benden daha kıdemli bir tasarımcı bir feedback verdiğinde gözümde çok böyle hero yapıyordum o kişiyi. Şaka bir yana, junior designer ne yapar ondan bahsedebilirim. Aslında bu biraz da şirketten şirkete, organizasyondan organizasyona farklılık gösterebilir. Mesela benim çalıştığım şirkette, ilk çalıştığım şirketlerde daha az designer olduğundan dolayı ve dizayn kültürü daha çok oturmamış olduğundan dolayı aslında junior designer'dan beklenenler aslında senior designer'ın yapmış olması gereken task'lardı. Ama normalde nasıl olması gerekiyor? Mesela benim şu anki şirketimde nasıl olması gerekiyor? Burada mevcut olan mesela bir design solution'lar neler, onları öğrenmesi gerekiyor. Research yapmayı hafiften öğrenmesi gerekiyor. Design sistem hakkında bir fikir sahibi olmaya başlıyor. Komponentleri kullanmayı, tool'u kullanmayı öğrenmeye başlıyor ve ekibindeki diğer designerlar, yani mid level olabilir, senior olabilir, design lead olabilir. Bu da organizasyondan organizasyona değişebilir. Ona mentörlük ediyor aslında. Dimin'cim, senin nasıl geçti juniorlık dönemin? Ben sana şöyle bir karşı argümanla geleceğim. Aslında tam karşı katılıyorum ama hani karşıymış gibi. Ben junior olmayı isterdim. Ya benim güzel geçti mi? Hayır. Çünkü dediğin gibi ben de senin aynı şeyleri hissediyordum. Her şeyi bilmemek ve her şeyi öğrenmek durumunda kalmak birazcık fazla strese boğabiliyor insanı. Ama şu anki kafam olsa aslında dönüp baktığımızda juniorken aslında çok daha güzel bir hayat. Yani sorumlulukların aslında çok daha az. Çünkü genel olarak çoğu junior'a genelde bir peer atanır. Yani tek başına çoğunlukla büyük bir projeden sorumlu olmazsın. Kimse senden bir beklentisi olmaz. Çünkü hani beklentiye girmezler. Öğrenme curve'ünün olduğunu herkes bilir. Herkes bunun bilincindedir. Bu yüzden de beklenti çok daha düşük olur. Ve hani
ilgilendiğin alan çok daha dar bir alandır. Yani genelde scope'u bir junior'a verilen scope. Normalde gelişmiş şirketlerin yapısına eğer çok kademeli güzel bir pet düzenliyorsa ve yeterli sayıda elemanı varsa junior'ların ilgilendiği projelerin scope çok daha dar olur. Halihazırdaki design library'yi kullanır. Daha çok organizasyonun beklentisini öğrenmeye yönelik, yani hedefleri nedir, buradaki yapılanma nedir, yani bir onboarding sürecine tabi tutulur ilk yıllarda. Bu yüzden de aslında hep bir mentorship eşliğinde ilerler. Bu yüzden de hani sadece öğrensin, kendini geliştirsin gibi bir beklenti dışında çok büyük sorumlulukları yoktur. Keşke şu anki kafamda junior olabilsem. Tabii o zaman da maaş düşüyor. O yüzden hani sorumluluk arttıkça, tabii iş yükü arttıkça aslında stres de artıyormuş. Ama o zaman bunun bilincinde olmadığı için tabii ki yeni öğrendiğimiz şeyler bizi hep bir korkutuyor, bir ürkütüyor. O yüzden ben de mesela şu anda geri dönmek istemem o anki ruh halime ve kafam yapıma, ama yani dediğin gibi sen güzel açıkladın. Daha çok şirketin beklentisini, hedeflerini ve vizyonunu anlamaya yönelik çalışmalarla kendini geliştirmeye çalışır bir junior designer aslında daha çok. Hiç o açıdan bakmamıştım değil mi? Şu an bakınca evet. Dediğiniz gibi böyle juniorlık öğrenme curve'ünün çok yüksek olduğu bir yer. Çünkü mesela ben kendimi düşünüyorum. Özellikle diğer ekiplerle nasıl çalışılır, işte öğrencisin, sonra bir anda iş hayatına başlıyorsun. O arada bir insan yönetimi öğreniyorsun. İşte bir atıyorum öğrenciyken zamanın çok daha boşa harcayabiliyorsun ya, ama burada böyle bir zaman yönetiminde öğrenmen gerekiyor. Hani böyle her şeyi öğren çok yoğun bir dönemdi. Ben de hatırlıyorum. Peki bu junior hikayelerimizden sonra size bugünkü konumuza odaklı bir şey sormak istiyorum. Bir product designer'ın kariyer yolu, kariyer yolculuğu nedir? Kısmen olgun bir şirkette ya da sizin kendi deneyimlediğiniz büyük şirketlerde kariyer planı nasıldır? Bunlara biraz değineceğiz. Evet, junior olduk. Junior olduktan sonra sırada mid-level var aslında. Çünkü senior olana kadar da aslında junior değilsiniz ama senior da değilsiniz. Tam öyle arada olduğumuz bir dönem var. Mid designer'ın görevleri nelerdir? Onlar genelde ne olmuş oluyor? Juniorluk dönemi bitmiş oluyor. Bir learning curve aşaması ilerletilmiş oluyor ve artık böyle biraz daha aslında departmanlar ne, organizasyon yapısı ne, ben kimlerle çalışıyorum, benden beklenti ne, şirketçi hedefimiz ne gibi artık böyle soru işaretlerinin birçoğu küçük küçük kalkmış oluyor. Artık eğer özellikle aynı şirketteysek biraz daha hakim oluyoruz işte işe. İş bile değiştirmişsek artık daha kolay adapte olabiliyoruz. Çünkü genel bir organizasyon şeması nasıl oluyor, şirketlerdeki işleyiş nasıl ilerliyor, bunlara dair bir fikrimiz oluşuyor. Aslında deneyimi de bu şekilde kazanıyoruz zaten her kariyerimiz ilerledikçe. O yüzden artık biraz daha bizden beklenen işlerin scope'u büyüyor. Biraz daha büyük. Ya bu tabii ki şirketten şirkete değişiyor ama ben şu anda çalıştığım şirketten örnek vereceğim. Daha önce mesela çok minik scope'da bir şeye bakıyor demiştim. Atıyorum gerçekten de bir sayfanın sadece bir section'ına bakıyorken junior, bir pair eşliğinde ondan feedback alarak ilerliyorken şu anda artık gerçekten bir feature'ı baştan sona artık nihai sonuca ulaştırabilecek duruma gelmiş oluyor bir mid level designer bizim şirkette. Şu anda artık mid level olduktan sonra, junior'lığı bittikten sonra hala pair'le çalışıyor ama bunu regular bir biçimde değil, sadece feedback'e ihtiyaç duyduğunda destek alacak şekilde kendi üzerindeki senior'lardan veya lead designer'lardan destek alarak ilerletecek şekilde, yani devamlı bir pair gözetimi altında değil, sadece düzenli desteklerle ilerleyecek bir konuma gelmiş oluyor. Artık şirketin vizyonunu ve hedeflerini tamamen kavramış oluyor. Artık şirketin yaptığı research'leri, user research'leri kullanarak, buradaki insights'ları doğru şekilde harmanlayarak kendi tasarımına ışık tutacak hale gelmiş oluyor. Yani artık kendi de hedeflere, şirketin hedeflerine ya da planlamalarına dahil olmaya başlayabiliyor bir mid designer artık. En azından bizim şirkette bu şekilde işleniyor. Tüm teknolojilere hakim oluyor. Library'yi düzenli ve düzgün bir şekilde kullanmaktan yükümlü oluyor. Yani daha önce junior'ın mesela buna dair daha fazla kritiğe giriyorsa, daha çok çekiyor. Artık bir mid designer'a baktıklarında tamam, bu consistency, bu tutarlılığı bozmaz. Yani artık library kullanmayı öğrenmiş oluyor. Artık hani böyle küçük şeylere takılıp da bir mentorluk alma ihtiyacı kalmıyor bence mid designer'ın. Şu anda aklıma gelenler bunlar.
Bizim şirketimizde de hemen hemen aynı. Sadece bizim organizasyon level'ında şöyle bir yapılaşma var. Mid level var. Bir de mid level'ın junior ile mid level arasında bir pozisyon var. Böyle bizde farklı bir şekilde gruplandırılmışlar. IC2, IC3 diye bir ayırıyorlar aslında. Junior mid designer'dan beklenenler biraz daha senin dediğin gibi, yani junior'ını bitirmiş olduğu için neyi ne yapması gerektiğini anlıyor. İşte kullanıcının ihtiyaçlarını, business'ın yani aslında marketin ihtiyacını ya da çalıştığı şirketin sektörün ihtiyaçlarını anlayıp onu tasarıma aslında yansıtabiliyor. Yavaş yavaş da mesela metrikleri öğrenmeye başlıyor. Servis dizayn nedir, nasıl yapılır onları öğrenmeye başlıyor. Yeri geldiğinde research'ü kendisi, diğer eğer şirkette UX research ekibi varsa onlardan destek alarak research yapıyor. Mid level'da ondan bir tık daha aslında sorumluluk fazla alan bir rol. Bizim şirkette böyle. Tabii ki şirketten şirkete değişebilir. Orada da daha medium level projeleri yönetiyor. Daha kompleks inisiyatifleri kendi başına yönetebiliyor. Diğer ara basamağa göre. Biraz daha kompleks flow'lar üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi dizayn sisteme bu sefer katkı yapmaya başlıyor. Yani mesela eğer bir çözüm yapması gerektiğinde yeni bir komponent üretmesi gerekiyorsa bunu dizayn sistem ekibiyle iletişime geçerek bunun üzerinde çalışıp belki tavsiye vermeye de başlayabiliyor. Yani daha çok daha sorumluluk alıyor diyebilirim. Ya bir de bunu belki daha ilerleyen podcastlerde anlatırız ama genelde şirketlerde bir trio yapısı var. Yani designerların çalıştığı Tech Lead, PM ve Designer üçlüsü. Bunlar aslında inisiyatifleri, taskları belirliyor. Bu apayrı bir konu. Bunu sonra tartışırız. Burada daha fazla sorumluluk alabiliyor. Yani ekipteki PM ile olan ilişkisini, Tech Lead ile, developerlarla olan ilişkisini tek başına, yani yardım almadan diğer designerlerden, yani lead designer'dan ya da ekibindeki senior designer'dan ekibiyle arasındaki ilişkileri daha iyi yönetebiliyor. Daha fazla sorumluluk alabiliyor. Daha yalnız başına aslında çalışabiliyor. Benim de tecrübelerim bu kadar. Yani mid level'da. Şöyle mesela mid level olduğunda yani olduktan sonra yavaş yavaş sorumluluk alıyorsun ve bu sorumluluğun aslında sınırı, çizgisi çok net değil. Hani biz şu an böyle çok her şey netmiş gibi konuşuyoruz ama hani uygulamada bu kadar belli olmuyor. Çünkü hani sen belki projen gereği, o anki yükümlülüklerin gereği belki senior designer gibi çalışıyorsun. Belki her şeyi sen üstleniyorsun ama hani oralar şey. Peki mid designer oldum. Hangi yetkinliklere sahip olduğumda artık bir senior designer olmuş oluyorum? Ben tamamen sana katılıyorum Elif'ciğim. Yani senior'la doğru, yani büyüdükçe aslında yaptığın işler, aldığın sorumluluklar ve bunların böyle başka insanlar tarafından fark edilmesi, rollerin ayrışması biraz farklılaşıyor. Şirketten şirkete de değişiyordur eminim ki. Bizim şirkette senior ile mid level arasındaki en büyük farklardan biri şey oluyor. Yani mesela mid level'ken sana sen bir task'ı aldığında design lead ya da senior designer'lar sana mesela yardımcı oluyor ya da işte PM'in mesela diyor ki bu task üzerine çalışmamız lazım diyor. Ona göre sen işte research'ı başlatıyorsun falan. Ama senior olduğunda böyle hani yeni problemler yaratmak ya da işte backlog'u yönetmek ya da işte burada bir improvement, bir opportunity görüyorum. Kullanıcı işte interview'lara katıldım. Burada böyle bir feedback aldım. Bence bu bizim şirketimiz için bir opportunity olabilir. Bunun üzerine düşünebiliriz gibi. Hani kendisi de aslında bir inisiyatif, bir büyük bir task, büyük bir proje başlatabilecek bir aslında olgunluğa erişebiliyor diyeyim. Çünkü artık çalıştığı sektöre, business'a hakim olmuş oluyor. Zaten tasarım altyapısı iyice oturmuş oluyor. Kendi başına mesela bir workshop yönetebiliyor, bir service design journey map ya da işte bir flow oluşturabiliyor, research'leri kendi başına yapabiliyor. Aynı zamanda da dediğim gibi library'yi artık çok aktif bir şekilde kullanabiliyor, gerekirse ona bir katkı sağlayabiliyor. O yüzden de biraz daha aslında mid level'dan ayrılıyor. Daha çok fazla sorumluluğu oluyor ve aslında bir kendi trio yapısında bir liderlik sorumluluğu da almış oluyor aslında. Yani bir tasarım mesela bir sprint planlanırken
onun sesi daha çok çıkmaya başlanıyor. İnsanlar ona daha çok güveniyor. Onun fikirlerine daha çok saygı duyuyor. Yani mesela ben bu projenin işte şu sprinti yapılmasını istiyorum. Çünkü şöyle şöyle çıktılar var elimde. Böyle böyle bulguları tespit ettim. Bu yüzden mesela bunu şu an daha önceliklendirmemiz gerekiyor gibi vesaire yorumlar yaptığı zaman ekipte daha çok etkili olabiliyor. Projenin aslında development sürecinin akışını da değiştirebilecek bir sorumluluğa sahip olmuş oluyor aslında. Yani temel farkları bu. Biraz daha tek başına, daha hatta mid-level'a göre daha tek başına, daha söz sahibi, daha her şeyin farkında aslında oluyor. Tam olarak bizde de öyle. Bence en büyük farkı bir mid-level'dan senior'ın aslında dediği gibi Nurgül'ün devamlı yeni değerler katmak için çabalıyor olması. Yani ona artık task gelmiyor da bir nevi task yaratıyor konumda. Daha bağımsız, daha dedike. Yani dediği gibi Nurgül'ün artık yani PM'le veya engineering'le kendi squat'ıyla, trio yapısıyla neyse hem daha bir harmanlanmış biçimde çalışıyor. Daha çok research yapıp artık kendi de şirketin objektiflerine, hedeflerine katkıda bulunabilecek düzeye göre. Tabii ki artık şeylerde, scope'lar da daha büyümüş oluyor. Hep ben scope üzerinden gitmiştim. Artık hani atıyorum bir feature'ı baştan sona götürmek değil de başlı başına bir projeyi sıfırdan sonuna kadar takip edip yönetebilecek duruma geliyor. Daha önceleri Design Library'e mid-level katkıda bulunabilir demiştik. Bu sefer aslında yani mesela bizim şirkette öyle ekstra bir design sistem designer'ımız olmadığı için şu anda mesela bizde senior designer'ların hepsi bu design library'yi yönetip düzenlemek, hani devamlı oradaki bakımı sağlamaktan, maintenance sağlamaktan sorumlu bizdeki senior designer'lar şu anda. Yine aynı şekilde düzenli olarak design kritiklerini yönetmek, yine düzenli olarak kendi işlerini design kritik sessionlarında paylaşmakla yükümlü ve kendi altındaki mid-level veya junior designerlara düzenli feedback vermekle yükümlü. Aslında bu sefer hani hep junior'a peer'la çalışır demiştik. Mid-level'a hani destek alır gerektiği zamanda demiştik. Aslında senior biraz daha destek veren konumda. Biraz daha bağımsızlaştığı için artık senior designerlar. Ama tabii ki bu demek değil mi onun desteğe ihtiyacı olmuyor. Tabii ki o da ihtiyaç duyduğu durumlarda daha high level, daha üzerideki tasarımcılardan destek almaya her zaman açık bir pozisyonda. Aslında senior design ile alakalı bahsetmemiz gereken en önemli konulardan biri de tasarımcıların kariyer petinin bu noktadan sonra çatallandığı. Ya bu tasarımcılara özel bir şey. İsterlerse kişisel kariyerlerinden devam edebiliyorlar. İsterlerse management, yönetici pozisyonları üzerinden devam edebiliyorlar. Çünkü tasarımcıların bir kısmı mesela muhtemelen ben de ilerleyen dönemde bu yoldan gideceğimi tahmin ediyorum. İşin mutfağından ayrılmak istemiyorlar. Tasarımdan hiçbir zaman kopmak istemiyorlar. Hani yönetim kısmı, leadership skill'leri yeterli olmayabilir, bunu arzu etmiyor olabilir vesaire. Bu sefer böyle bir olanak var tasarım kariyer petinde ve individual olarak devam edebiliyorlar kariyerlerine. Bu durumda ne oluyor? Lead designer, staff UX designer, yine principal UX ya da product designer olarak individual bir yoldan devam edebiliyorlar. Fakat management tarafına ilerlemek isterlerse yine product design manager ya da product design director'a kadar, hatta CDO mu oluyor? Chief design officer gibi kariyerlere kadar, head of design belki bir altı, bu tarz ünvanlara sahip olabiliyorlar management adımından giderek. Aslında senior'dan sonrası bir kırılma, bir karar verme eşiği diyebiliriz tasarımcılar için. Aynen, senior designer olmanın aslında önemi dediğin gibi tam bir kariyerin çatallandığı noktada hangi aslında sorumlulukları almak istiyorsun ilerleyen zamanlarda, ona karar vermek ve kendini o yönde aslında geliştirmek için iyi bir zaman. Yani eğer Dilim'in bahsettiği gibi daha tasarım tarafında kalmak, tasarım yapmak, hani o tarafta kalmak istiyorsan kariyerini lead designer'a, daha sonra dediğimin de bahsettiği gibi staff designer ya da principal designer'lara yöneltebilirsin. Ama eğer mesela daha problem çözme odaklı insan ilişkilerini daha çok seviyorsan ya da işte bir şirkete vizyon katmak istiyorsan, böyle daha insanların büyümesini istiyorsan da daha management tarafına da kayabilirsin.
Yani bizim şirkette de aynı yapılaşma var. Senior'dan sonra insanlar lead designer olabiliyorlar. Lead designer'lar da kısaca ne yapıyor? Senior designer'ken zaten çok fazla sorumluluğun oluyor. Lead'deyken aslında bir tık daha fazla bir sorumluluk alıyorsun. Bunlar neler olabilir? Yani bizim şirket bazında mesela kullanıcı metriklerini ölçüp daha sonra çok büyük golden task'lar oluşturuyoruz. Çok büyük inisiyatifler hazırlıyoruz bunları ve bunları roadmap'lere döküyoruz. Buradaki roadmap'leri aslında yönetiyor. Bu büyük inisiyatiflerin nasıl geliştirilmesi gerektiğine dair hem product triosuyla görüşüyor, hem direktörle görüşüyor. Daha fazla sorumluluk alıyor. Hem de aslında diğer tasarımcıların kendini geliştirmesine de yardımcı olabiliyor. Yani onun altında senior, mid level ya da junior varsa onların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyor. Yeri geldiği zaman dizayn sisteme nasıl katkı sağlayacaklarını, nasıl kullanacaklarını öğretiyor. Yeri geldiğinde interaction design öğretiyor ya da işte research'leri nasıl workshop düzenlenir, nasıl kullanıcı testi yapılır. Yani hep bir aslında eğitmen rolüne bürünüyor. Staff designer ve Principal Designer da aynı şekilde, yani kademeli olarak aslında sorumlulukları artıyor tasarım kapsamında ve daha çok insanları tasarım anlamında yönetme boyutuna geçiyor. Yani daha küçük projelerle, küçük tasklarla uğraşmak yerine ya da işte müşteri toplantılarına katılmak yerine daha yukarıdan bakmaya çalışıyor. Yani ürünün içerisindeki bütün tasarım flow'larını ya da işte oradaki feature'ın neleri etkileyebileceğini daha iyi anlayıp yorumlayabildiği için tecrübesinden kaynaklı olarak böyle aslında bir vizyon çıkarmaya çalışıyor. Altındaki tasarımcıları daha yönlendirmeye çalışıyor. Yani sen mesela bunu bu şekilde çözebilirsin, böyle de düşün ya da işte şununla iletişime geçersen belki daha farklı bir feedback alabilirsin diyor. Daha yönlendiriyor aslında insanları. Management tarafında da bizde de mesela var. Hem design direktör var hem de VP of Design var. Bunlarda da şöyle oluyor. Ben mesela direkt design direktöre bağlıyım. Aslında lead designer de design direktöre bağlı oluyor. Onlar da daha çok aslında insan ilişkilerini dediğim gibi yönetmeye çalışıyorlar. Mesela benim triyomla ya da ekibimle bir sorunum olduğunda ya da işte mesela yaratıcı düşünmemi engelleyen, benim gelişimimi engelleyen bir problem gördüğümde ya da herhangi bir şeye ihtiyacım duyduğumda o konuda bana destek olmaya çalışıyor. Tasarım vizyonuna o da katkı sağlamaya çalışıyor aslında. Mesela bir sorun gördüğünde ya da bir risk gördüğünde onları müdahale etmeye ve onları araştırmaya çalışıyor. Business decision making yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda da diğer ekipleri de encourage etmeye çalışıyor aslında. Yani sadece kendi bağlı olduğu ekipleri de değil, diğer ek departmanlarındaki tasarımcılara da aslında katkı sağlamaya çalışıyor. VP of Design de aslında zaten bütün direktörlerin bağlı olduğu kişi oluyor. Onun yapmaya çalıştığı da dediğim gibi vizyon yaratmak, şirkette aslında bir tasarım kültürü yaratmak aslında en büyük sorumluluğu o. Şirketin iç yapısına diğer ekiplerle, teknik ekip olabilir ya da işte marketing olabilir. Yani bütün ekiplerin arasında tasarım ekibinin görevi nedir? Tasarımcı ne yapar? Tasarım ekibi ne yapar? Kültür nasıl kazandırılır? Onlara aslında çalışıyor. Yani şirket adında, tasarımcılar adına bir söz sahibi olmaya çalışıyor ve ürüne vizyon vermeye çalışıyor aslında. Bu direktör level, VP of Design aslında ürünün vizyonunu genişletmeye çalışıyorlar. Yani ürünün kalitesini düşürmemeye, eğer ürünün kalitesini düşüren sorunlar varsa ekipler arasında onları onarmaya çalışıyorlar. Bizim şöyle şirkette yine bunlarda da ilerleyen podcastlerde bahsederiz. 2 haftada bir mesela tüm tasarımcıların katıldığı bir toplantılar oluyor. Orada toplantılarda tasarımcılar o hafta neler yaptılar, neler işte canlıya çıktı vesaire onlara bahsediyor. Sadece o toplantılarda kendilerini gördüğüm için hani genel olarak bu kadar biliyorum. Biraz bu tabii şirketten şirkete herkesin çizdiği böyle standart olmayan bir pet gibi ama değindiğiniz bütün level'lar aslında büyük bir şirkette olması gereken bir ihtiyaç. Hani şirket büyüdükçe hem yönetilmesi gerekiyor, o bambaşka bir pet, hem tasarımla içi dışı olarak devam edebiliyorsun. Belki ilerleyen bölümlerde hani bu petlerden ilerlemek için hangi skill setlere sahip olmak gerekir, bunlardan da bahsederiz. Şimdi bizi dinleyen herkese siz şu an neredesiniz, ne yapmak istiyorsunuz, bunları bizimle paylaşmak isterseniz lütfen paylaşın. Ve eğer istediğiniz konular varsa onlarla da ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.